Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Hatay yöremizin meşhur ekşili turşu tarifini paylaştım. Yapımı son derecede basit ve kesinlikle çok lezzetli. Yöresel bir tariftir. Herkesin tatmasını tavsiye ediyorum. Bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 3 tane orta boy büyüklükteki patlıcanları bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Ve ortalama 6 veya 7 tane de yeşil biber kullanacağım. Bu arada patlıcan ve yeşil biberleri de biraz sonra haşlayacağım. Bu nedenle de ocağa hemen su koyuyorum ki kaynasın. Biberleri de doğruyorum. Eğer evinizde kapya biber varsa kapya biber de kullanabilirsiniz. Bu turşunun yanında olmazsa olmazı yeşil mercimekte bulgur pilavıdır. Ve hemen hızlı bir şekilde yeşil mercimekte bulgur pilavı tarifini de vermek istedim. Bir su bardağı dolusu yeşil mercimeği yıkadıktan sonra hemen bir tencereye aldım ve üzerine soğuk su ilavesi yaptım. Tencerenin ağzını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Ve mercimekler birazcık diri olana dek ocakta kalacak. Ocağa almış olduğum su kaynamıştı. Hemen biber ve patlıcanları da içine ilave ettim. Bu arada şu önemli püf noktayı da hemen belirtmek istiyorum. Normal şartlarda ben biberleri ayrı bir yerde haşlamam gerekiyordu. Ancak biberler çok fazla kalın olduğu için patlıcanlarla beraber haşlamak istedim. Ama siz lütfen biberleri ayrı bir tarafta haşlayın veya patlıcanları haşladıktan sonra da biberleri haşlayın. Çünkü biberler patlıcanlardan daha kısa bir süre içerisinde haşlanacaktır. Tamamen yumuşayana kadar ocakta kalacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Birazcık kısacağım ve takip edeceğim. Bu turşunun olmazsa olmazı sumaktır. Toplamda bir su bardağı dolusu sumak kullanacağım. Bu sumak gerçekten de çok şifalı. O nedenle mutfakta bol bol kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böyle çekirdekli sumağı aktarlardan bulabilirsiniz. Sumağı yıkadıktan sonra üzerine 3 bardak dolusu soğuk su ilavesi yaptım ve hemen ocağa aldım. Bir taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Ve hemen yeşil mercimekleri kontrol ediyorum. Yeşil mercimekleri kontrol ettiğimde hafif bir dirilik vardı. Ardından hemen bulgurunu ilave ediyorum. 1 bardak yeşil mercimek, 5 bardak su, toplamda da 3,5 su bardağı da ben bulgur kullandım. Lütfen bu ölçüleri dikkate çok fazla almayın çünkü her bulgurun kalitesi farklıdır. Tuzunu da ilave ediyorum. Her bulgurun çekimi farklıdır. Bu nedenle göz kararı bir şekilde ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Hemen sumağı kontrol ediyorum. Sumak kaynadıktan sonra 2 veya 3 dakika boyunca kaynattım. Ardından ocağın altını kapattım. Ve şimdi tamamen soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra da hemen süzgeçten geçireceğim. Patlıcan ve biberler de haşlandı. Şimdi ikisini de süzgeçten geçiriyorum. Dediğim gibi lütfen biberleri ayrı bir yerde haşlayın. Çünkü benim biberler inanılmaz derecede kalındı. Bu nedenle ben patlıcanlarla beraber haşladım ama siz mutlaka ayrı bir yerde haşlayın. Yeşil mercimekli bulgur pilavını da hemen kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu tamamen çekti. Kısık ateşte suyunun tamamen çekilmesini bekledim. Ve şimdi ocağın altını kapattım. Kapattıktan sonra bu şekilde karıştırıyorum ve tekrardan kapağını kapatacağım. 15-20 dakika boyunca dinlendireceğim bu pilavı. Ardından da tereyağını ilave edeceğim. Toplamda 4-5 diş sarımsak kullandım ve üzerine bir çay kaşığı dolusu kadar da tuz ilavesi yaptım. Çok az miktarda nane ilavesi yaptım ve hemen eziyorum. Mutlaka sarımsakları bu şekilde ezmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu turşunun en büyük özelliklerinden bir tanesi sarımsakların mutlaka havandan ezilmesidir. Böylelikle daha da lezzetli olacaktır turşu.
soğuyan sumağı hemen süzgeçten geçirdim ve ellerimle de sıktım. Ve artık sunuma geçiyorum yavaş yavaş. Ezmiş olduğum sarımsakları hemen sumağın içerisine ilave ettim ve karıştırdım. Haşlamış olduğum patlıcan ve biberleri ilave ettim. Çok hafif bir şekilde karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü patlıcanlar dağılmasın. Bu arada Hataylı komşularımdan biliyorum. Bu turşuyu buz ile servis ediyorlar. Biraz sonra göstereceğim zaten. Şunu da belirtmek isterim ki bu turşu öyle aylık bir turşu değildir. Günlük bir turşudur. Yani 3-4 gün buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Kavanozların içerisine koyup muhafaza edebilirsiniz. Diğer yemeklerinizin yanında da değerlendirebilirsiniz. Ancak Hatay'da genellikle yeşil mercimekli bulgur pilavının yanında yapılıyor. Ama buzdolabında da bekledikçe de lezzetini artırıyor. Bunu da hemen belirtmek istedim. Artık yeşil mercimekli bulgur pilavı yeterince dinlendi. Şimdi ortalama 100 veya 150 gram civarındaki tereyağını iyice kızdırdım ve üzerine döktüm. Ne kadar çok tereyağı olursa pilav o kadar lezzetli olacaktır. Ve tekrar belirtmek istiyorum. Haftalık bir turşudur. Aylık bir turşu değildir. Buzdolabında en fazla 6 veya 5 gün boyunca muhafaza edebilirsiniz. Ve dinlendikçe de lezzetini artıran bir turşu tarifidir. Artık servise geçiyorum. Bol tereyağlı yeşil mercimekli bulgur pilavı hazır. Tereyağını verdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben normal şartlarda bu pilavı bol yoğurt ile yemeyi çok seviyorum. Yanına çoban salatası veya kaşık salatası çok güzel yakışıyor. Ama artık turşumuz var. Hemen turşuyu da bir tabağa alıyorum. Hatay'da mutlaka bu pilavın yanına ekşili turşu yapıyorlar. Bu turşuyu yapıyorlar. Mutlaka birlikte servis ediyorlar. Beraber yiyorlar. Komşularımdan da biliyorum. Gerçekten de çok lezzetli bir turşu tarifidir. Üstelik çok sağlıklı. Sağlıklı olması beni ilk başta gerçekten de çok etkiliyor. Ancak yöresel bir tariftir. O yüzden ilk defa yapacaklar. Fazla yapmasınlar. Az miktarda yapsınlar. Ama mutlaka tatmanızı istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Buz ve bol nane ilavesi yapıyorum. Soğuk tercih edilen bir turşu tarifidir. Ne kadar çok soğursa o kadar lezzetli oluyormuş. Geriye kalan ben turşuları hemen bir kavanoza alacağım ve buzdolabında bekleteceğim. Dediğim gibi en fazla 5 veya 6 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Şimdi tadına baktım. Gerçekten de enfes olmuş. Zaten normal şartlarda sumağı çok seviyorum. Nane çok güzel yakışmış ve yeşil mercimek ile patlıcanın uyumu da çok güzel. O yüzden eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Yöresel bir tariftir. İlk defa yapacak olan izleyicim bu turşuyu az miktarda yapsın. Ben de zaten az yaptım. İkinciye inşallah daha fazla yaparsınız. Hem de sağlıklı bir turşu tarifidir. Bu yüzden herkesin denemesini ve tatmasını çok istiyorum. Ve böylelikle bir yöresel tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.